Kalina hoş geldin. Süheyla nasılsın? Yegane merhaba canım. Ege de geldi. Banu Kabaş da geldi. Hoş geldiniz dostlar. Elanur, Ayşe, Ayme, 61, Milk, merhaba. Betül Yüksel, Eda, Esma, Selvin, aleykümselam Selvin. Yadigar, merhaba, teşekkür ederim. Esma, ne güzel çiçekler onlar. Arketa, o taçlar, yoncalar, 4 yapraklı yonca, Süheyla, Ayma 61, Ekim'de başlıyor Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi, Miledi, Kemal, daha günü belli değil, daha günü belli değil. Şimdi, hoş geldiniz dostlar. Şu kağıtlarıma bir son defa çok bugün biraz yoğunluk var haberlerde. Mesela ya öğlenleyin bir haber aldım. Çok üzüldüm ya. Konu magazin değil ama biliyorsunuz ben ilginç kamuoyunun önem verdiği haberleri de konuşuyorum. İlginç haberleri de konuşuyorum. Halkı çok mutlu eden ya da çok üzen haberleri de konuşuyorum biliyorsunuz. İzmir'de bu sabah bir eğitim uçağı düştü. Ve uçağı kullanan öldü. O bir genç kızdı, 31 yaşında ve kendisi kabin görevlisi uçaklarda, hostesti. Dünyalar güzeli bir kadın, hostes, dünyalar güzeli bir kadın. Yani insanların adeta bir yakınlarını kaybetmişçesine üzüldüğünü gördüm sosyal medyada. İnsanların canı yandı. Çok genç bir vefat. Hepimiz çok üzüldük dostlar. Hostesti ve pilot olmak istiyordu. Bunun için kursa gidiyordu. 3 ay önce pilotluk eğitimine başlamıştı Türk Hava Kurumu'nda. 3 ay önce Cessna uçaklarıyla uçmaya başlamıştı. Öğretmenle uçuyordu ama bugün yalnız uçuşa çıktı. Araştırdım, sordum. Pilot olmak isteyen havacılık öğrencileri tek başlarına uçurabilir mi? Böyle bir izinleri var mı? Bu yasal mı diye. Evet arkadaşlar, böyle bir izin varmış. Öğretmeni onun o yeteneğe ulaştığına kanaat getirirse uçuşa çıkmadan evvel gerekli formları imzalar ve uçuşuna izin verilmiş. Bu kızcağız da Berfu da tek başına, Berfu Hatipoğlu tek başına uçuşa çıktı bugün, bu sabah. Ne yazık ki İzmir'de Torbalı ilçesinde ne yazık ki yarım saat kadar uçtuktan sonra bir mısır tarlasına çakıldı uçağı ve görgü şahitleri var. Uçağın böyle dik bir şekilde saplandığını tarlaya söylüyorlar. Cessna 172 tipi eğitim uçağı. E, Ve ben sorguladım. Neden peki bu çocuklara tek başına uçma izni veriyorsunuz? Tamam yani pilot olacak ama tamam eğitim de verdiğiniz belli bir eğitim. 3 aylık eğitim yeterli diye öğretmeni kanaat getirmiş. Daha evvel birlikte uçtuklarında bakmış nasıl uçurabiliyor mu uçağı, her şeyi öğrenmiş mi? Ama ya yapmayın Allah aşkına ya. Herhalde panikledi bu kızcağız. Herhalde başına bir şey gelince, bir teknik bir arıza gelince üstesinden gelemedi, panikledi ve böyle dik bir şekilde kontrolü fena halde kaybetmiş çünkü. Yani tekerlerinin üzerine, gövdenin üzerine doğru inse anlarım. Çok üzüldük tabii. Herkes üzüldü. Dünyalar güzeli pırıl pırıl bir kızcağız. Cenazesi yarın İzmir'den, Ortakent Camii'den kalkacak. Allah rahmet eylesin. Genç ölümler hepimizi üzüyor elbette. Böyle bir olayı sizlerle paylaşmak istedim dostlar. Evet ya, gencecik Allah rahmet eylesin diyor Servin. Günel Eliyeva Allah rahmet eylesin. Günel Eliyeva boynu bükük gülleri paylaşıyor. Elif iyi günler yegane. Bütün dünya bugün kandil mübarek, bravo. Evet, bugün kandil dostlar. Herkesin kandili mübarek olsun. Günel Eliyava hatırlattı. Teşekkür ederim kendisine.
Yadigar Akkaya 4 gündür yanıyor Safranbolu. Biz de çok üzgünüz. Ne yediğimiz de aldığımız nefesin tadı kalmadı. Çok geçmiş olsun. Bu yangınlar tam bitti diye derken bir yerlerde başlıyor, devam ediyor. Çok geçmiş olsun Yadigar Safranbolu'ya. Çiğdem, Aslan Argun. Abi dün bir kadın cinayeti daha olmuş. Evet, dün bir kadın cinayeti daha oldu. Çiğdem bir sorun vardı. Sosyal medyada gördüm. Evet, öyle o sorunun cevabı senin söylediğin isimler. Elif Mevlid kandiliniz diyor. Semra Karadaş. Herkesin kandili mübarek olsun. Senin de Semra. Fatma Selam Bilal abi iyi yayınlar diyor. Eee Aleykümselam. Erhan yine saçma sapan sorularına başladı ve kendisini bugünlük engelledim. Erhan yarına kadar inşallah aklın başına gelir. Fatma selam. Bilal abi iyi yayınlar selam diyor. Peki. Herkesin Mevlüt Kandili kutlu olsun. Dostlar, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Hande Erçel'le ilgili haberlerimiz var. Konuşacağız arkadaşlar. Kerem Bürsin'le ilgili çok mesaj geliyor. Lizge Cömert'le oynadığı Çarpıntı dizisiyle ilgili sorularınız var. Yarın size Kerem Bürsin'le ilgili bir haber anlatacağım arkadaşlar. Bugün bana müsaade edin Kerem Bürsin konusunda. 7 Eylül Pazar günü yayına giriyor. Star TV'de yayınlanacak dizi. Kerem Bürsin'in yeni dizisi biliyorsunuz. Lizge Cömert de iyi bir oyuncu ve birlikte iyi bir iyi bir dizi çıkardılar. Pazar günü başlıyor. Bakalım Teşkilat dizisinin karşısında reytingi nasıl olacak? Dün akşam e, dün akşam Kral dizisinin eski bölümünü verdi televizyon ve izledim. Ne kraldı? Ne kraldı? Bu arada Afra Saraçoğlu ile ilgili mesajlarınızı da okuyorum DM'den. Afra Saraçoğlu ile ilgili mesajlarınızı da okuyorum. Biraz sonra konuşacağım onu. Biraz sonra konuşacağım dostlar. Halit Ergenç'in dizisinden söz ediyorum. Ben epeydir izlememiştim. Geçen sezon sonuna doğru epey ihmal etmiştim. O diziyi izlememiştim. Son bölümü, tekrarlanan bölümü çok beğendim ve önümüzdeki hafta biliyorsunuz Halit Ergenç'in dizisi de başlıyor. O da çok iddialı bir dizi. Afra'nın katıldığı doğum günündeki fotoğraflarını gördünüz mü? Afra Saraçoğlu bir doğum gününe katılıyor. İlayda Alişan ve Alina Boz da oradalar. Birlikte fotoğrafları var ve yakın arkadaşlarıyla başka bir karesi de var. Üzerindeki elbise olay Afra Saraçoğlu'nun siyah elbisesini nasıl buldunuz? Markası Piper Meo marka, Piper Meo marka ve son derece kral kaybederse yaşa. Halit Ergenç çok büyük oyuncu. Çok büyük oyuncu. Çok rahat oynuyor. O karşısındaki kadın da öyle. O garson, işten kovdurduğu garson ne kadar güzel oyuncu, ne kadar büyük oyuncu hepsi. Dizilerimiz işte bu yüzden çok seviliyor, çok tutuluyor dünya çapında. Çok güzel, çok başarılı oyuncularımız var arkadaşlar. Sizler de iyi biliyorsunuz. Sizlerin peşinden koştuğunuz gençler hepsi çok değerli ama yıllarını bu işe vermiş usta oyuncular da çok güzel diziler ortaya çıkarıyorlar. Çok güzel oyunlar ortaya çıkarıyorlar. Hepsi birbirinden önemli oyunculara sahibiz. Cumartesi günü ben yolda olacağım arkadaşlar. Cumartesi günü yayın yapamayacağım. Onur'la konuşacağım bu akşam. Cuma akşamı müsait olursa cuma günü yaparız. Cuma günü benim yayınım olacak. Sizlerle buluşacağım Allah izin verirse. Eğer Onur Akay cuma günü müsait olursa yayını cuma günü onunla yaparız. Cumartesi günü yayın yapamayacağım. İstanbul'a döneceğim cumartesi günü.
Hidayet'in okulu başlıyor oğlumun pazartesi günü. İstanbul'a döneceğiz. Cumartesi yolda olacağım. Akşam İstanbul'da olacağız ama o saatten sonra o yorgunlukla yayın yapmam. Artık pazar günü yayınım olacak ondan sonra. Pazar günü buluşuruz. Bu arada Mert Ramazan Demir sevenler, sizlere Mert Ramazan Demir'le ilgili yeni haberlerim var. Afra'nın dizisinden, Afra Saraçoğlu'nun Kenan İmirzalıoğlu'yla oğlu ikisinin de soyadının sonunda oğlu var. Dizilerinden ilginç bir ayrıntı sunacağım. Senaryodan bazı ipuçları edindim, bazı bilgiler edindim, özel bilgiler bunlar. Onları size anlatacağım, onları size söyleyeceğim. Bu arada duydunuz mu? Survivor'a da katılan Kardeniz Kılıç Survivor yarışmacısıydı kendisi. Amcasının kızının boşanmasından sonra amcasının kızının boşandığı adamla evlendi. Dün akşam Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç kuzeninin boşandığı kocasıyla evlendi. Ya biz bu günleri mi görecektik? Allah aşkına bu nasıl bir şey ya? Dünyada erkek mi kalmadı ya? Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç. Ne kadar yani bu nasıl bir şey? Bu skandal ya. Amcanın kızı boşanıyor. Sen o adamla evleniyorsun. Yani nedir bu ya? Ne zaman aranız iyi oldu da ne zaman aranızı evlenecek kadar ileri götürdüğünüzde tanışıklığınızı, beraberliğinizi sonra da evlendiniz, düğün yapıyorsunuz. Kocası Mahir Bektaş. Mahir Bey bu nedir ya? Hiç kadın mı yok dünyada ya? Gittin boşandığın kadının amcasının kızıyla evlendin. Tam bir skandal. Yani eleştiriyorum, kınıyorum, ayıp ettiniz diyorum. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz. Biz nereye gidiyoruz ya? Yasemin Özilhan, onun hayat hikayesi peri masalı gibi. Yasemin Özilhan bir gurbetçi ailenin çocuğu. Biz yabancı takipçilerim için, yabancı seyircilerim için izah edeyim gurbetçiyi. Çalışmak için yurt dışına giden Türklere biz gurbetçi diyoruz. Gurbette Türkiye'den uzakta çalıştıkları, yaşadıkları için yıllar önce annesi babası Almanya'ya gidiyor. Yasemin Özilhan, o zaman soyadı tabii ki evlenmeden önce Yasemin Ergen'e soyadı, babasının soyadı. Orada doğuyor, Almanya'da Berlin'de doğuyor. Ve bu kızcağız Türkiye'ye döndükten sonra, liseyi bitirdikten sonra mankenlik ajansına yazılıyor. Manken oluyor. Mankenlik ajansından sonra oyunculuğu deniyor mankenlikle beraber. Oyuncu olarak da bir iki dizide oynuyor ve Doktorlar dizisiyle de yıldızı parlıyor. Çok güzel bir kız. Bu söylediğim benim 2007-2008 senesi. Doktorlar dizisi vardı o zaman. Çok sevildi, çok seyredildi. Yıldızı parlıyor ve İzzet Özilhan, Türkiye'nin en zengin üçüncü, dördüncü ailesi diyebiliriz bu çocuğun babasına. Tuncay Özilhan, Anadolu Endüstri Holding diye bir holdingin bankaları var, artık fabrikaları var, araba markaları var, var oğlu var. Çok zengin bir aile. Otelleri var, hastaneleri var, okulları var, üniversiteleri var, her şeyleri var. İzzet Özilhan bu ailenin çocuğu ve Yasemin Ergen'i bu dizide görüyor. Platonik olarak aşık oluyor. Ondan sonra bunu babasıyla konuşurken babasına diyor ki ya ben bu kızı çok beğeniyorum baba diyor. Babası da diyor ki oğlum diyor bizim hastanede çekiliyor bu dizi diyor. Doktorlar dizisi diyor. Ne diyor babasına? Çocuk da Rusya'da şirketin başında, Moskova'daki bu şirketin başında, o Moskova temsilciliğinde. Ne baba diyor, benim haberim yok diyor. Çocuk Türkiye'ye gelince
Doğru kendi hastanesine gidiyor. Babasının sahibi olduğu hastaneye. Seti ziyaret ediyor. Oyuncularla tanışıyor. Dümenden Yasemin'le tanışmak için tabii. Tanışıyorlar, çay kahve içiyorlar birlikte. Orada kıza iltifat ediyor, ilgi gösteriyor. Kız da anlıyor tabii bu adam bana dolu. Sonra neyse bir süre sonra yemeğe çıkıyorlar, tanışıyorlar ve sevgili oluyorlar. Sıra evlenmeye gelince kayınvalidesi diyor ki Emine Hanım, müstakbel kayınvalide Emine Hanım, İzzet Özilhan'ın annesi. Yavrucum diyor, biz seni çok sevdik. İzzet oğlumuz çok sevdi. Babası da ben de seni çok sevdik. Seninle bu işi resmileştirmek istiyoruz anne. İstemeye geleceğiz. Ama senden bir ricam var benim. Bir isteğim var. Rica değil. Bir isteğim var. Sen liseyi bitirmişsin. Güzel yavrum. Üniversiteyi de oku. Üniversiteyi de okuyacaksın. Okumalısın. Hadi bana söz ver. Üniversite sınavlarına hazırlan. Kazan, üniversiteyi oku. Gelinimin üniversitede olmasını isterim. Ve Yasemin Ergen'e önce şaşırıyor. Sonra kendisi de bunu çok istiyor ama çalışıp para kazanmak istediği için mankenliğe geçti, oyunculuğa geçti. Tamam diyor. Tamam diyor, üniversiteyi okuyacağım diyor. Ve sözleniyor, aileler istiyor işte, sözleniyor, nişanlanıyor. Kız da o sene üniversite sınavına giriyor ve kazanıyor. Halkla ilişkileri kazanıyor zannedersem. Ve üniversiteyi okuyor, 4 senede bitiriyor. Bu arada evleniyorlar. Evliyken de üniversiteye devam ediyor, bitiriyorlar. Çok mutluydu onlar. 2 tane evlatları vardı. 2011 yılında evlendiler. 2 tane kızları oldu. Biri 12, biri 13 yaşında. Fakat bundan 3 sene evvel boşanacaklarını duyduk biz. Öyle bir dedikodu çıktı. Kerem Bürsin'in de çok iyi arkadaşı bunlar. Karı koca. Kerem Bürsin'le basketbol Efes Pilsen bira fabrikası bunların marka. Dünyaca yaygın. Rusya'da çok satıyor özellikle. Efes Pilsen basketbol takımları var. Kerem Bürsin'le karı koca birlikte Efes Pilsen'in basket maçlarına falan giderler. Evlerinde mangal yaparlar bahçede Kerem'le. Mangal sever misiniz? Mangal. Ben severim ama çok fazla et yemek de zararlıdır. Onu da söyleyeyim. Ben çok sebze yiyorum. Tavsiye ederim. Neyse ağzımız sulanmasın. Bu boşanma iddiaları vardı 3 sene evvel. Böyle haberler çıkınca Yasemin Özilhan kocasıyla bir fotoğraf yayınladı. Post attı. Hiç atmazdı. Bu iddiaları yalanlamış oldu. Yalanlamak için yaptı 3 sene evvel. Şimdi boşanma haberi çıktı. 2 gün evvel televizyon programında söylediler. Ece Erken söyledi zannedersem. Yasemin yalanlamadı. Ve iddialara göre bu hafta boşanacaklar. Mahkemeleri bu hafta görülecek. Orta halli bir ailenin kızıyken adeta milyarder hayatı yaşayan, milyarder bunlar, Özilhan ailesi. Bir aileye gelin gitti. Her türlü maddi güce kavuştu ama maneviyatı çok güçlüdür Yasemin Özilhan'ın. Hiç şımarmadı, hiç değişmedi. Fakirlere yardım etti, yoksullara yardım etti. Kendisine yeni bir iş kurdu. Tekstile çok meraklıydı. Tekstil üzerine bir mağazalar zinciri kurdu. Lüks butikler açtı. Kendisi de dizayn ediyordu. O ürünlerinin dizaynına katılıyordu. Oyunculuğu bırakmıştı tabii. Kendi moda markasıyla tasarımlarını yaptığı bir butik zinciri açmıştı. Şimdi de boşanma haberiyle gündeme geldi. Rekor miktarda nafaka alacağı, rekor miktarda tazminat alacağı söyleniyor. Boşanma sebebi olarak çeşitli dedikodular var. Ama bunların tabii ki ispatı lazım. O yüzden o dedikodulara, o tarafa hiç girmiyorum.
dostlar. Bu da magazinden üzücü bir haber. Keşke aileler hiç bölünmese. Çiğdem Aslan Argun burada. Dilek geldi. Dilek Şenyurt. Benim kendisi özel abonemdir, özel üyemdir. Evet, başarıları daim olsun. Mert Ramazan Demir'i tebrik ediyoruz. İnşallah daha da büyük karşılaşmalarda görürüz diyor. Mutlaka bir sıkıntı var ki bu güzel hayatı kim bırakır diyor Elif. Yasemin Özilhan için söylüyor. Sıla Deveci merhaba Bilal Bey diyor. Merhaba. Orzan Lativov abi selam diyor. Merhaba. İlahe Behmenova hocam Gülseren ve Memo evlendikten sonra TikTok'ta Yasmin'e ne dersiniz? Yayına ne dersiniz? Allah derim. Mehmet Ali Erbil'dir. Mehmet Ali Erbil'e karışılmaz. Dilek Şenyurt. Bilal Bey bence kadınlar ne kadar ultra zengin bir kişiyle evlenseler de mesleklerini bırakmaması lazım. Özellikle ülkemizde kadınları mutlaka okuduktan sonra ben zengin birini buldum oturayım olmaz. Çok haklısın. Çok haklısın. Dilek Şenyurt aktif olması lazım diyor. Çok haklısın. Gaziantep'te kaza geçirdikten sonra 2 bacağı kesilen 25 yaşındaki İrem'in dramını gördünüz mü? İrem'i gördünüz mü arkadaşlar? Beni izleyen dostlar arasında hali vakti yerinde olan, biliyorum iş adamları, iş kadınları da izliyor beni, ünlüler de izliyor. Lütfen bu İrem Karatutlu ve Kadir Karatutlu çiftine destek olun. Onların bir protez bacağı, bir çift protez bacağı ihtiyacı var. İrem'in 25 yaşında daha ve kocası onu o kadar çok seviyor ki kadıncağız trafik kazası geçiriyor geçtiğimiz aylarda. Bir arkadaşlarının Kahramanmaraş'tan Mersin'e arkadaşlarının evlilik yıl dönümünü kutlama gecesine giderken trafik kazası geçiriyor. Tır çarpıyor kadıncağızın bindiği arabaya. Kaza sonrası 2 bacağı kesiliyor. İnsanın düşünsenize 2 bacağı eksilirse hayat nasıl olur o insan için? Nasıl olur? Yaşamak dahi istemez. Ama kocası öyle bir adam ki Kadir, onu sevgisiyle hayata tekrar bağlıyor. Karısına neler söylüyor bir bilseniz, okusanız. Bilal Özcan Official'da paylaştım Kadir'in karısına sözlerini. Onu nasıl göklere çıkarıyor karısını. Ne güzel bir insansın sen Kadir dedim ben de orada Instagram sayfamda. 2 bacağını kaybeden karını sevginle, adamlığınla nasıl yaşama bağlıyorsun yeniden? Senin gibi kocaların, erkeklerin çoğalması dileğiyle dedim ve siz iyi insanlara da seslendim. Lütfen bu güzel aileye bir çift protez bacak sahibi olmaları için destekte bulunun diye de seslendim. Kadir ve İrem Karatutlu. Kadir ve İrem Karatutlu bu çiftin adı. Sosyal medyada da kendilerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Kendi hesaplarından da ulaşmak isterseniz tutmaktan geliyor Karatutlu. Evet, bu haberi de söyledikten sonra oyuncu Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen'i sevenler burada mı? Fahriye Evcen'i sevenler burada mı? Burak Özçivit'i sevenler, Fahriye Evcen'i sevenler. Fahriye Evcen yıllardır oyunculuk yapmıyor ama reklam teklifleri de ardı arkasına geliyor. Biliyorsunuz ekranlarda şu anda bir banka reklamıyla görüyoruz kendisini. O bankadan yaklaşık 40 milyon lira almıştı o reklam için. 40 milyon lira civarında bir para almıştı. 1 milyon dolar civarında bir para almıştı. Şimdi yine bir reklam teklifi imzaladı. İddialara göre 1 milyon dolar karşılığı 3 ay boyunca çocuklara İngilizce öğreten bir eğitim uygulamasının reklamlarını yapacak. Bu çocuklara İngilizce öğreten eğitim uygulamasının reklam yüzü olarak 1 milyon dolar. Bugünkü parayla 42 milyon lira kazanacak. Kocası Burak Özçivit oyunculuğa ara verdi biliyorsunuz Osmanlı dizisinden sonra bir süre ara verdi. Şimdi dinleniyor. Ve sizlere şunu da söylemek istiyorum dostlar. bilalozcan.com web sitemde Google'a girip de bilalozcan.com, bilalozcan.com yazarsanız web siteme gidebilirsiniz. Yazılarımı okumanızı tavsiye ediyorum. Orada
Hemen her gün magazinle ilgili yazılar yazıyorum. Son yazımda yine Afra Saraçoğlu ile ilgili bir gelişmeydi. Onu da söyleyeyim size. Evet dostlar. Afra Saraçoğlu'nun dizisiyle ilgili, yeni dizisiyle ilgili senaryodan bazı edindiğim bilgiler var. Onu size bugün anlatacağım. Onu söylemiştim. Netflix'te İngilizce olmayan en popüler filmler kategorisinde sevgili Mert Ramazan Demir 25-31 Ağustos tarihleri arasında Metruk Adam'la en çok izlenme sayısına sahip ikinci film. Dünya çapında ikinci film oldu. En çok izlenme sayısına sahip 14,5 milyon saat. 14,5 milyon saat izlenme süresi var Metruk Adam'ın dünya çapında. 7 ülkede 7 gün boyunca birinci sırada oldu. Ve bunları sıfır PR'la yaptı Mert Ramazan Demir. Sıfır PR, sıfır reklamla yaptı Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir'i seviyoruz. Başarıları daim olsun. Sıla Deveci Mert'i alkışlıyor. Saliha Afra kızımız diyor. Banu Kabaş Rabbim şifalar versin diyor. Demin anlattığımız konuyla ilgili. Yegane Mert Ramazan Demir'e taç giydirmiş. Ve sormak istiyorum. Benim daimi üyem, daimi abonem Dilek Şenyurt nerede? Sormak. Ay buradaymış. Peki. Dilek Şenyurt buradaymış. Rozetin çok havalı Dilek. Turuncu rozet. Özel üyelerime YouTube renkli rozetlerden birini veriyor. Dilek Şenyurt'un rozeti de turuncu. Büyük gurur hem ülkemiz adına hem fanlar hem hayranlar hem kendisi adına. Hak ediyor sonuna kadar Mert Ramazan Demir diye. Mert Ramazan Demir'e alkış yapıyor Dilek Şenyurt özel üyem ve taç giydiriyor. Dilek Şenyurt teşekkür ederim diyor, rica ederim. T. Gabung. Hoş geldin. Rusya'dan T. Gabung geldi. Nehir de Moskova'dan geldi Rusya'dan. Nehir'e de selamlar. Dilek Şenyurt rica ederim canım. T. Gabung Rusça bilmiyorum. Onun için İngilizce söyleyeceğim. Welcome T. Gabung. Welcome uluslararası bir şey olduğu için İngilizce anlaşılır. Elanur Mert Ramazan Demir bir markadır dedi. Çiğdem burada. Çiğdem Aslan Argun. Mert'le ilgili çok güzel yorumları olan bir arkadaşımız Çiğdem. Yine güzel yorum yapmış. Suzan Köz de burada. Ana burada. Naile burada. T. Gabung. Altyazı Rusça altyazı yazdığım zaman, eklediğim zaman yayından sonra bu sözümü lütfen kulağına küpe yap. Kiril alfabesiyle yazıyorsun ya yayın sırasında. Çevirme imkanı yok. Yayın sırasında bir daha bakayım çevirme eklendi mi? Altyazı çevirme, istediğin dile çevir, Türkçe'ye çevir var mı? Yok. Dolayısıyla Kiril alfabesi bizler bilmiyoruz. Ama şunun için yazıyorsun herhalde. Çünkü ben bilmediğimi defalarca söylemiştim daha evvelde. Katılımcılar arasında, izleyenler arasında Kiril alfabesi bilen varsa anlarlar diye yazıyorsun herhalde. Olsun, hoş geldin. Hangi dilde yazarsan yaz, başımın tacısın. Diğer bütün beni dinleyenler, izleyenler gibi. Arkadaşlar beğen sayısı yine az. Lütfen katılımcı arkadaşlar, izleyen arkadaşlar beğen sayısını biraz çoğaltalım. Beğen yapmayı unutanlar. Ve bu arada abone olmadan izleyen dostlar var aranızda biliyorum. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beğen sayısı artınca ve abone sayısı artınca daha bir çalışma şevki geliyor ve yorumlara da lütfen katkıda bulunun, olur mu? Yayından sonra yorumlarınızı da hepsini okumak istiyorum ve hepsini cevaplandırmak istiyorum. Siz de fark ediyorsunuz elimden geldiği kadar yorumlarınızı cevaplandırıyorum. Gece geç saatte uyuyorum ve yatağa girdikten sonra yaklaşık 40-45 dakika okuyabildiğim kadar, gözüm kapanana kadar yorum okuyorum. Geçen gün 1 saat okumuşum. Okuyup cevaplıyorum. Ben de mutlu oluyorum sizlerle böyle bir temas kurduğum zaman. Bilal Bey farkındasınız değil mi? Mesajını lütfen Dilek Şenyurt bir daha gelsin önüme.
bir daha gelsin. Sizlerle iletişim halinde olduğum zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü ben yayıncılığı çok seviyorum. Gazeteciliği, mesleğimi çok seviyorum. Dolayısıyla, eee, etkileşim benim işimin bir parçası. Mert Ramazan Demir şampiyonluğunu konuşacağız şimdi arkadaşlar. Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde bir turnuvaya katıldı. Bir tenis turnuvasına katıldı. Ankara, Ankara hemen. Ondan sonra da Afra Saraçoğlu ile ilgili haberi sizlere anlatacağım. Çok çarpıcı bir haber. 2 yıl kadar önce Mert Ramazan Demir'in tenis konusundaki paylaşımlarını görmüştük. Dilek Şenyurt o mesajını bir daha görmek istedim. Geçti mi önümden yeniden? İki yıl kadar, ben daha doğrusu Mert Ramazan Demir'i 2 yıldır, tenisle, ilgilenirken görüyorum. Kendisinin fotoğraflarını, videolarını görüyorum, ve giderek ustalaştığını da fark ediyordum. Hatta o kadar tenisle iç içe yaşayan bir insan ki geçen yaz gördük işte yani bu geçtiğimiz, haziran-temmuz aylarında Paris'te ve Londra'da dünyanın en büyük tenis turnuvalarına katıldı seyirci olarak. O turnuvaların kişi başı bilet fiyatı yaklaşık 1.000.000 lira arkadaşlar. 800.000 lira civarında. 800.000 lira civarında bir kişinin bilet fiyatı. O gittiği turnuvalar Paris'te, Londra'daki o turnuva bu kadar çok seviyor, bu kadar önem veriyor tenise ve dünya tenisinin, dünyanın en iyilerini izlemek için günlerini bu turnuvalarda geçirdi. Şimdi Ankara TED Kolejler'in turnuvası vardı geçtiğimiz hafta ve Mert Ramazan Demir o turnuvaya katıldı. Yarışmacılarla yaptığı bütün maçları kazandı ve birinci oldu. Birinci oldu ya. Profesyonel tenisçilerin içinde profesyonel tenisçiler de vardı. İşlerinde mesela bir uzman Emre Alıcı var. Emre Bey çok da kibar bir insan. Mert Ramazan Demir'in maç yaptığı bu turnuvada rakiplerinden birisi. Mert de fotoğraflarını yayınlamış. Gördünüz mutlaka. Paylaştım. Bilal Özcan benim. İsmi Bilal Özcan benim. Twitter adresimin, X adresimin orada paylaştım. Emre Bey'in paylaştığı 4-5 tane fotoğraf var Mert Ramazan Demir'le. Emre Bey'in görevi uzman psikolojik danışman, tenisin psikolojik yönü ve mental gelişimiyle ilgileniyor. Mental gelişim uzmanı. Tenis sporcularına psikolojik danışmanlık yapıyor ve onların sahada tenis kortu üzerinde mental açıdan da dimdik kalabilmelerine oyun boyunca çok güçlü bir şekilde pes etmemeleri, hatta galibiyet için kendilerini sürekli motive etmeleri, şartlanmaları ile ilgili bir uzmanlık bu mental danışmanlık Emre Bey'in yaptığı. Yani aynı zamanda da çok iyi bir tenis oyuncusu kendisi. Bu kişiyi yendi. Mert Ramazan Demir. Yendiği insanlardan biri bu. Ve şöyle bir yazı yazmış kendi sayfasında Emre Bey, Emre Alıcı. Turnuvadaki rakibim Mert Bey'di. Güzel bir anı oldu. Galibiyet için kutluyorum. Maç öncesi heyecanlı olduğunu ifade etti ama iyi bir mental duruş gösterdi maç içinde. Kendisini tebrik ediyorum. Bu işin ustalarını da yeniyor. Adama bakın ya Allah aşkına ya. Bu işin ustalarını da yeniyor ya. Yani Mert sen Mert Ramazan Demir'le ilgili 2 dakikalık ona hitap ettiğim bir video çektim. O video nerede biliyor musunuz? Yine bu YouTube kanalımda Shorts videolarına yükledim onu. Mert'e hitaben çektim o videoyu. Mert'e seslendim o videoda. Onu izleyin lütfen olur mu? Mert Ramazan Demir'e mektup yazdım sanki yani. Sözle, anlatarak Mert'e, Mert Ramazan Demir'i tekrar tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve sorularınıza bakayım mı, bakmayayım mı? Yorumlarınızı okuyayım mı, okumayayım mı? Okumayacağım eee, çünkü beğen sayısı az ya. Niye beğenmiyorsunuz?
Sıla Deveci evet okuyayım peki şaka yaptım. Evet ben onu atlamışım. 30 Ağustos doğru. Sevim Özdemir merhaba Bilal Bey diyor. Merhaba. Yine Kiril alfabesiyle bir Rus dostumuz. Kiril alfabesi bilenler bana anlatsın ne yazdığını. Arzu Polat maçlar 30 Ağustos bütün gün sürmüş. Peki Afra kızımız ve Mert. Bir de Gürcistan'dan bir arkadaşımız var. Nikolas Vili. O da Gürcü alfabesiyle yazmış. Daha belli değil Mert Ramazan Demir'in dizide oynayıp oynamayacağı başka bir dizide. Şu anda biliyorsunuz dijital için çekimleri Mert Ramazan Demir henüz netleşmiş, neticelenmiş değil. Bize bir şey olmaz. Çiğdem Aslan Argun, Mert Afra biraz zamanla her şey yoluna girer. Çevredeki insanlar yüzünden sürekli tartışıyorlarmış. Çevredeki insanlar onlara çok büyük zarar veriyorlar. Stoak, Mert menajerini değiştirirse imaj daha iyi olur diyor. Sıla Deveci Londra'da sürekli tenis oynadı diyor. Çok kuvvetli, kolları çok kuvvetli. Bir de şu sigarayı bırakması lazım. Sigara gençler için çok kötü. İçmeyin arkadaşlar. İçmeyin. İçmeyin. Gençler için, orta yaşlar için, yaşlar için sigara çok kötü. Sigarayı bırakması lazım. Eğer teniste e, daha da başarılı olabilmek istiyorsa sigarayı bırakması lazım. Alkolü iyice azaltması lazım. Aman çocuklar, aman gençler. Aman sakın. Yasaklı maddeye falan sakın bulaşmayın. Sakın arkadaşlar. Yani alkolle aranıza mesafe koyun. Sigarayı kesinlikle içmeyin. Kesinlikle sigara içmeyin. Ne olur gençler. Sigara öldürür. İleri yaşlarda koah hastalığını biliyor musunuz? Nefes alamazsınız. Allah korusun. Mert Ramazan Demir de çok sigara içiyor. Afra Saraçoğlu da çok sigara içiyor. Serenay Sarıkaya da içiyor. Hande Erçel de içiyor. Nedir bu ya? Nedir bu? Bu arada Hande Erçel. Evet. Hande Erçel'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Hande'ye. Hande Erçel'i geçen gün arkadaşlarıyla eğlenirken gördüm ve inanın çok mutlu oldum. Çünkü o ilişkide Hande Erçel'e yazık oluyordu. Bakın ilişki bittikten sonra o ilişkinin neden bittiğini ilk söyleyen benim. Yani Hande'yi mutsuz ettiğini karşısındaki insanın ve ailesinin Hande'nin kendisini oyalanıyormuş gibi hissettiğini, yurt dışına tatillere götürülerek işte orada keyifli bir ortam yaratılarak götüren insan zaten Hande'den daha fazla tat alıyor, zevk alıyor o yurt dışı seyahatlerinde belli. Adam hem Hande'yi eğlendiriyor hem kendi eğleniyor. Belki de Hande'den çok daha fazla kendisi eğleniyor. O Japonya fotoğraflarını, paylaşımlarını hatırlasanıza. Adam oyun makinesinin başında çocuk gibiydi. Zaten Hande Erçel de bir paylaşımında çocuk demişti onu hatırlayın. Çocuk Hakan demişti. İş başında filan gibi oyuncaklarıyla oynuyor filan gibi bir laf yazmıştı. Dolayısıyla Hande oyalandığını fark etti. Çok geç de olsa fark etti. 3. sene fark etti. Ama ilişkilerde bir süre vermek lazım tabii. Yani sen Hande'ye evlilik teklifiyle gelirsin de Hande der ki ya ben biraz daha kariyer yapayım. Tamam çok teşekkür ederim. Kabul ediyorum. Ben de evlenmek istiyorum ama hadi bunu önümüzdeki sene yapalım. Olur mu Hakan'cığım? Ya da bunu 2 sene sonra yapalım Hakan'cığım. Birbirimizi iş konusunda biraz daha birbirimize zaman verelim. Çünkü Hande'nin sürekli yükselen bir ivmesi var ve belki evlenince işi gücü biraz daha yavaşlar. Yani böyle bir şeyle gelse Hakan, evlenme teklifiyle gelse de hemen evlenme olmasa tamam anlarım ben bunu. Ama adamın evlenmeye hiç niyeti yok. Hiç o toplara hiç girmemiş. Hiç öyle bir konu falan da açılmamış. Kadın da çevresinden ya bu adam seni oyalıyor mu falan diye de sözler gelince de zaten tepesi attı. Şimdi neyse şunu söyleyeceğim ben Hande Erçel'e. Hande Erçel sosyal medyada çok üzerine geliyorlar. Sana çok mesajlar yazıyorlar. Hatta barış filan da diyorlar. Barışmanı da istiyorlar Hakan Sabancı'yla.
senin hiç kimseye ihtiyacın yok. Sen kendini yarattın. Evet, kendini yarattın sen Hande Erçel. Hatırla, yani bütün o operasyonlarını filan kendin yaptın. Daha da güzeldin zaten. Daha da güzelleşmek için o estetik operasyonlara sen karar verdin. En iyi doktorları buldun. Estetik operasyonlar geçirdin ve hiç operasyon geçirdiğin belli olmadı. Hiçbir izi kalmadı. Yüzün değişmedi. Yani şey olmadı. Düşmedi. Sağa solu, burnunun ucu, çenen filan. Hiç sırıtmadı yüzünde. O kadar güzel doktorlar buldun. O kadar güzel doktorlarla bu işi yaptın ki her şeyi kendin başardın ya. O oyunculuktaki çevreni kendin yaptın. Model olarak, tanıtım, influencer, fenomen olarak da o çevreni kendin yaptın. Bütün o teklifler senin başarılarından sonra sana geldi. Ve seni hak etmeyen bir erkeğe güle güle diyecek kadar cesursan hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirecektir Hande Erçel. Sana milyonlar hayran. Lütfen Hande Erçel'in barışabileceğini düşünmekten vazgeçin arkadaşlar. İnanın böylesi onun için daha hayırlı. Hande Erçel için kendi emeğiyle parlayan bir yıldız diyebiliriz. Bunu rahatça söyleyebiliriz. Sabancı ailesi onu gölgede bırakmıştı. Yani bunu bir düşünün dostlar. Sabancı ailesi onun üzerine bir gölge gibi hakikaten gelmişti. Kızın gözünde ışıltı yok olmuştu son zamanlarında. Hatırlıyor musunuz, fark ediyor musunuz? O yurt dışı seyahatlerden falan dönüşte bile. Yüzü hep donuktu. Gözündeki o yüzündeki parlaklık, ışıltı kaybolmuştu. O para olarak da, manevi olarak da özgür bir kadın, güçlü bir kadın ve hiç kimseye ihtiyacı yok arkadaşlar Hande Erçel'in. Ve Hande'ye şunu söylemek istiyorum. Lütfen baban hariç hiç kimsenin sözünü dinleme. Hiç kimseden akıl alma. Hiç kimsenin aklına ihtiyacın yok. Sana ne yapman gerektiğini söyleyenler için siz kendi işinize bakın de. Kimsenin sana senin ne yapman gerektiğini söylemesine izin verme. Anlatabiliyor muyum Hande Erçel? Yoksa onun sözü, bunun sözü, şunun sözü filan olmaz. Bugüne kadar hep kendi ayaklarının üzerine durdun. Sevim Özdemir, Melahat Valiyeva, Arzu Polat, Sıla Deveci, Afram'ı seviyoruz diyor. Banu Kavaş burada. Sıla Deveci. Hepiniz buradasınız dostlar. Peki beğen sayısını destekliyor musunuz bu arada? Ve abone olmayan dostlar. Sordum bir beğen arttı. Abone olmayan dostlar. Lütfen abone olursanız sevinirim. Abone olmadan izleyen arkadaşlar. Sadun Akil neredesin sen? Sıla Deveci aboneyim ve girer girmez beğenirim diyor. Teşekkür ederim. Evet. Dostlar, arkadaşlar bir saniyenizi rica edeceğim. Ve Afra Saraçoğlu konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun senaryosundan bazı bilgiler, bazı ipuçları var bende. Onlardan söz edeceğim şimdi size. Dilek Şenyurt burada mısın? Özel abonem. Bu arada süper etiketle süper chatte alabiliyorsunuz. Özel abone olabiliyorsunuz dostlar. Banu Kavaş burada, Dilek Şenyurt da burada. Peki, Dilek Şenyurt da burada. Frankfurt'tan Dilek. Şu anda Türkiye'de ailesiyle kendisi. Türkiye'de ailesiyle ve bir süre sonra Frankfurt'a tekrar dönecek ama orada da olsa bizi takip ediyor. Dünyanın diğer ülkelerinden yayınlarımızı izleyen
dostlarımız, arkadaşlarımız gibi Dilek Şenyurt'ta 3 senedir sağ olsun beni takip ediyor, izliyor. Diğer sosyal medyalarda da Dilek'le takipleşiyoruz ve kendisi 3 senedir de özel üyem, özel abonem. Teşekkür ederim. Dilek Şenyurt illaki takibe devam diyor. Peki dostlar, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Avukat Çağla Doğan'ın sevgilisi, değil mi? Cerrah Doğan'ın sevgilisi Abi dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı, ne kadar güzel yakışır Afra Saraçoğlu'na avukatlık, değil mi arkadaşlar? Hande Erçel de avukat olmuştu. Öyle değil mi? Hande Erçel de savcı da olmuştu. Bir de Barış Arduç'la oynadığı yapımlardan birinde avukattı, değil mi? Savcı da olmuştu. Savcılık da yakışmıştı Hande Erçel'e. Afra Saraçoğlu da avukat olarak izleyeceğiz. Avukat Çağla. Cerrah Doğan'ın, yani Kenan İmirzalıoğlu'nun sevgilisi. Cerrah Doğan'ın yeni ailesindeki kadın karakterler zaten Melek ve Gülşen olarak tanımlanmış. Dolayısıyla Çağla'nın kız kardeşi ya da Doğan'ın kızı olarak konumlanması anlatım açısından mantıksız. Ayrıca avukat Çağla tanımı doğrudan profesyonel bir rolü işaret ediyor. Aile bağını değil. Dolayısıyla hikayenin merkezindeki dramatik, romantik ilişkiye gönderme yapıyor avukat Çağla tanımı. Yani aileye bir gönderme değil, avukat Çağla tanımı hikayenin merkezindeki romantik ve dramatik ilişkiye bir gönderme. Mantık bunu söylüyor. Dizinin birinci bölümünde Avukat Çağla ile birinci bölümde dizi yayınlanmaya başladığı zaman birinci bölümde Avukat Çağla ile Doğan tanışacaklar. O tanışma bana gelen bilgilere göre şöyle olacak arkadaşlar. Doğan Hancıoğlu, yani Kenan İmirzalıoğlu, ailesiyle bağlarını koparmış, başarılı ama içine kapanık bir cerrah, bildiğiniz gibi. Çağla, avukat Çağla Afra Saraçoğlu genç, çok güzel, idealist bir avukat olarak Doğan'ın karşısına çıkacak birinci bölümde. Bu karşılaşma bir düğün gecesinde, düğünde olacak. Cerrah Doğan kız kardeşinin düğünü için memleketinden dönmüştür. O gece yaşanacak bir olay, bir aile kavgası ya da bir suç unsuru, içinde suç bulunan çok önemli bir olay. Burada detayı tam bilemiyoruz. Avukat Çağla'yı Cerrah Doğan'ın hem profesyonel hem de özel hayatına sokacak. Bu olay sebebiyle Avukat Çağla ile düğünde çıkacak bu olay sebebiyle Avukat Çağla ile Cerrah Doğan tanışacaklar. Ve Avukat Çağla Doğan'ın hem profesyonel hem de özel hayatına girecek. Dizinin ilk bölümünde aralarında güven, mesafe eksenli bir çatışma yaşanacak. Dizinin ilk bölümünde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun canlandıracağı karakterler arasında bir çatışma, güven ve mesafe eksenli bir çatışma yaşanacak. Dostlar, Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisiyle ilgili bana bilgiler gelmeye devam ediyor. Araştırmalarım sürüyor. Yarın da size bu konuda yeni bilgiler aktaracağım. Ve yarın size Kerem Bürsin'le ilgili de bir haber anlatacağım. Yeni dizisiyle ilgili ve her zamanki gibi tabii ki sizin sevdiğiniz diğer oyuncularla ilgili de bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Ve dizi sezonu başlıyor. Dizilerle, yeni dizilerle ve geçmiş sezondan gelen dizilerle ilgili de sorularınızı bekliyorum. O konularda da çok daha fazla konuşacağız birlikte arkadaşlar. Haftanın 7 günü yayın yapıyorum. Saat 18'de başlıyor canlı yayınlarım, biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve her gün Bilal Özcan Official Instagram hesabımda güncel konularda videolar çekip yayınlıyorum ve her gün bilalozcan.com web sitemde
yazılar yazıyorum magazinle ilgili. Bunu yapan tek gazeteci benim. Her gün magazinle ilgili yazı yazan ve her gün magazinle ilgili YouTube'da canlı yayın yapan tek magazin gazetecisi benim. Aynı zamanda Bilal Özcan benim X hesabımda da güncel konularla ilgili paylaşım yapıyorum. Hepsini takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz dostlar. Beğen sayısı 136. Yayından sonra da artabilir diye ümit ediyorum dostlar. Yine yaklaşık 1 saatlik bir yayın oldu. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Özel üyem Dilek Şenyurt ve özel üyem olduktan sonra bir daha kendisini hiçbir yayınımda, canlı yayınımda göremediğim Şili'den arkadaşım, ismini söylemem lazım. Çok ayıp olur özel üyemin ismini söylemezsem. Şili'den Delfina Dimasio. Biliyorum ki yayınlarımı saat farkından dolayı canlı izleyemiyorsun. Bizde gecenin 1 saati oluyor. Senin için gündüz oluyor herhalde izlediğin saat. Delfina Dimasio. İyi ki varsın arkadaşım. İyi ki varsın dostum. İyi ki özel üyemsin. Keşke canlı yayınlarımda da görebilsem seni. Belki bazen uykusuz kalmayı göze alabilirsin ha. Dilek Şenyurt. Selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.